Bir sorum var. Şu çipi size versem, onu taktığınızda beyniniz ikiye bölünse, bir parçası sadece okulda ya da iş yerinde yaptıklarınızı hatırlasa, öbür parçası da hayatınızın geri kalanında yaşadıklarınızı. Okula ya da işe gittiğinizde evinizi, ailenizi unutuyorsunuz. Eve gittiğinizde de çalışma hayatınızı. İki farklı hayat, birbirinden tamamen bağımsız. Böyle bir çipi beyninize taktırmak ister miydiniz? Bu son derece ilginç soru aynı zamanda son derece ilginç yeni bir dizinin konusu. Severance. Bilim kurgu, gizem, psikolojik gerilim ve bolca felsefe içeren bu dizi 2022'de başladığım en iyi ve son yıllarda gördüğüm en özgün yapımlardan biri. Nasıl olmasın ki? Daha ilk bölümün ilk sahnesine bakın şimdi. Who are you? Böyle bir soruyla başlayan her şeyi izlerim. Çünkü bu soru felsefenin en temel sorusu. Kimsin sen? Genç, kızıl saçlı bir kadın, boş sandalyelerle çevrili bir konferans masasında yüzü koyun yatıyor. Who are you? Sen kimsin diye tekrar soruyor bir erkek sesi çıtırdayan bir interkomdan. Bir yandan neler olup bittiğini anlamaya, bir yandan da kendini masadan kaldırmaya çalışan kadın çok ağır bir uykudan uyanmışçasına sendeliyor. İçinde bulunduğu bu toplantı odasının hiç penceresi yok. Let me out of here. Open the door! Kapıyı yumrukluyor. Kilitli. Eski moda interkomdan gelen cızırtılı ses kibarca bir anket yapmakta ısrar ediyor. 5 questions. 5 questions. Now to start, who are you? Sorulara devam ederken kadın kim olduğu, nerede olduğu veya ona ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını fark ederek dehşete düşüyor. Bu kadar etkili bir başlangıcı bir de 2004 yılında efsanevi Lost dizisinin başında görmüştüm. Zaten dizinin gizem tarafı bu yönüyle biraz onu andırıyor. Eğer dizilerden benzetimler yapmaya devam edecek olursam Westworld, Made for Love, Brave New World, Utopia ve bu kanalda incelediğim Snowpiercer gibilerini de listeme eklemem gerek. Hepsini biraz andırıyor ama hepsinden farklı, yepyeni, taptaze bir bakış açısıyla başlangıç yapıyor. Hikayemiz bir şirkette başladığına göre kurumsal hayatın en popüler sosyal medya mecrası LinkedIn'deki bir profil sayfasını göstereyim şimdi size. Lumon Industries, biyoteknoloji araştırma şirketi. Açıklaması da şöyle. Patentli ve son derece güvenli severance prosedürümüzle çalışanlara asla bilemeyecekleri en iyi çalışma ortamını sağlamak. Tahmin edebileceğiniz gibi gerçekte böyle bir yer yok. Dizideki şirketin adına açılmış sahte bir profil sayfası bu. Severance kelimesi ayrılma, hatta şirketler bağlamında kıdem tazminatı alarak ayrılma anlamına geliyor. Ama dizide iş ve özel yaşamı tümüyle ayırmak için kişilerin bir ameliyatla beynine implant yerleştirmesi anlamında kullanıldığından ben onu orijinal haliyle kullanmayı tercih edeceğim. Evet, severance kişilerin beynine bir implant yerleştirilmesi ve bunun sonucunda iki hayatın birbirinden ayrılması. Sorry. 100 yıldan eski Lumon şirketi sözde yardımsever bir filozof kurucu ve onun soyundan gelen kişiler tarafından yönetiliyor. Beyinlerine implant yerleştirilmesine rıza gösterdikten sonra bu ayrık çalışanlar aslında iki ayrı kişilik haline geliyor. Mesai saatleri dışında hep aynı kişi olsalar da ikinci benlikleri yalnızca Lumon binasının bodrum katında ortaya çıkıyor. Binanın tasarımı zaten yeterince ilginç değilmiş gibi ki eski Bell laboratuvarları ve gerçekten de çok enteresan, gerçekten de var olan bir bina bu. Bir de bodrum katına ulaşabilmek için kullanılan bir asansör metaforu var ki ben onu Alice Harikalar Diyarı'na benzetiyorum. Çünkü bu asansörde tıpkı Alice'in Harikalar Diyarı'na düşmesine benzer bir şekilde aynı bedendeki bu iki kişilik arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Sabah 9'da mesai başlayınca özel yaşama dair tüm anılar yok oluyor. Kişiler akşam 5'te iş çıkışında tekrar eski hayatlarına geri dönüyor. Ama iş yerindeki hiçbir şeyi ve hatta iş arkadaşlarını bile hatırlamadan. What are we actually working on down there? Dışarıdakiler yani Audis artan bir endişeyle içerideki kişiliklerinin yani inilerinin işte ne yaptığını merak ediyor. Now, Irv thinks we're cutting swear words out of movies.
İçerideki kişilikler dışarıdaki yaşamlarında kim olduklarına dair aralarında spekülasyonlar yapıyor. And if you met someone out here, you wouldn't know it in there. Like you could get married and have kids and just forget they exist for 8 hours every day for your whole life. That doesn't mess with your head? Dizinin konusu zaten yeterince gizemli değilmiş gibi kameranın arkasında da bana göre çok gizemli bir durum var. Oyuncularından yönetmenine kadar herkes çok ünlü, herkes çok tecrübeli. Bir kişi hariç. Üstelik en önemli kişi. Neredeyse dizinin beyni. O kişiden söz etmeden önce bu videonun sponsoru NordVPN'in bir mesajını paylaşmak istiyorum. Çünkü bu tür dizileri ve filmleri her yerden rahatça ve güvenli olarak izlemek için NordVPN'in sunucularını kullanabilirsiniz. 60 ülkedeki 5200'den fazla sunucudan herhangi birini seçerek tek bir tıklamayla dünyanın başka bir yerinden internete erişebilirsiniz. Hatta birini varsayılan olarak seçerseniz tıklamaya bile gerek kalmadan. VPN yani Virtual Private Network sanal özel ağ demek. Dolayısıyla VPN kullandığınızda size özel güvenli bir bağlantı üzerinden internette dolaşmaya başlıyorsunuz. Bu sayede dizi, film servislerinin dijital kataloglarında daha fazla içerik çeşidi bulabiliyor ve bunları görüntü donmaları, takılmaları olmaksızın hızlı bir bağlantıyla izleyebiliyorsunuz. Bu kanalın izleyicilerine özel olarak hemen şimdi nordvpn.com/Barış Özcan adresinden 30 günlük ücretsiz deneme yapabileceğiniz gibi 2 yıllık planı seçerseniz hem ekstra bir ay hem de büyük bir indirim fırsatı yakalayabilirsiniz. Şimdi dizinin kadrosuna geri dönelim. Açılışta interkomdan cızırtılı bir şekilde sesini duyduğumuz kişi dizinin baş kahramanı Mark Scott'u canlandıran Adam Scott. Soy isim benzerliği tesadüf müdür bilemiyorum ama dizide zaten yine çok kurumsal bir şekilde soy isimler kısaltılarak söyleniyor. I have Mark S. at my desk. Mark S. Hani hızlıca söylediğinizde üstü örtülü kapitalist sistem eleştirisi yapan bu dizinin kahramanının adı Marx şeklinde duyuluyor diyebiliriz. Parks and Recreation dizisinde keşfettiğim bu usta oyuncu aynı bedende iki farklı kimliği canlandırma konusunda gerçekten de çok başarılı. Özellikle de böyle tükenmiş bitmiş görünümlü versiyonunda. 4 kişilik bir ekibin parçası olarak çalışıyor. Ofisin tasarımına bir bakın. Neredeyse bomboş büyük bir odanın ortasında retrofütüristik bir dekor. Bu 4 çalışan verileri temizlemekle görevlendirilmiş. Artık hangi verilerse bunlar. Lost dizisindeki sayılara bir başka benzerlik. 2 renkli ekranlarda fi tarihinden kalma bir bilgisayar oyununa benzeyen ve amacı bilinmeyen bir şeyle uğraşıyorlar gün boyu. Açılışta gördüğümüz kişiden ve dizinin baş kahramanından başka çok ünlü ve usta oyuncular da var. Benim favorilerimden biri Coen kardeşlerin filmlerinden hatırlayabileceğiniz John Turturro. Ondan başka Patricia Arquette ve Christopher Walken gibi dev oyuncular da var bu kadroda. Daha ilk bölümden itibaren yönetmenliğini çok beğendiğimden özellikle araştırıp künyesine baktım ve beni çok şaşırtan bir isimle karşılaştım. Ben Stiller. Önce başka biri olabilir mi diye düşündüm ama hayır, komedi filmlerinden hatırladığımız ve hatta babası da bir komedyen olan bu oyuncu dizinin hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlenmiş. Gerçi Walter Mitty'nin Gizli Hayatı filminde, ki ben bu kanala onu da konuk etmiştim, bize zaten böyle daha ciddi yapımlara göz kırptığı sinyalini vermişti ama bu dizideki yönetmenliği gerçekten takdire şayan bence. Theodore Shapiro'nun piyano ağırlıklı müzikleri dizinin atmosferine katkı sağlamakla kalmıyor, bittikten sonra melodisi adeta aklınıza kazınıyor. Zaten akıl bükücü bir dizi, bir de müzikleriyle iyice aklınızı ve duygularınızı çelmeye başlıyor. Kısaca müziği, yönetmenliği, oyuncularıyla kameranın arkasında çok yetenekli ve çok tecrübeli, çok uzun bir kariyerden sonra bu noktaya gelmiş pek çok ismi görüyoruz. Peki ya dizinin beyni, onun yazarı, yaratıcısı ya da dizi endüstrisindeki ünvanıyla showrunner'ı o kim dersiniz? Dan Erickson canım. Hani şu Dan Erickson var ya, biliyorsunuzdur kesin. Eğer evet biliyorum, tanıyorum diyen varsa şöyle çekilsin bir kenara çünkü bu testi geçemedi. Dan Erickson diye birini bu diziden önce duyan, bilen yok. Ben internette hakkında neredeyse hiçbir şey bulamadım. Bazı röportajlarda onun sözlerine alıntı yapılıyor ama kendisi nerede bulamadım. Bu diziden önce kariyerinde uyduruk bir yapımdan teşekkür almak dışında hiçbir şey yapmamış. Yani son derece tecrübesiz bir kişi bu diziyi akıl etmiş. İnsan ister istemez dizinin başındaki o cümleyi söylemek istiyor. Kimsin sen Dan Erickson? Ya çok yetenekli, çok genç ve mahremiyetine de epeyce bir önem veren birisinin çıkışına tanık oluyoruz ya da böyle biri gerçekten var mı diye şüphe duymaya başlıyoruz.
Dizinin en temel sorusu da bu değil miydi zaten? Ya profesyonel ve özel yaşamlarımızı birbirinden tamamen ayırabilseydik? Görünen o ki dizinin yazarı bunu başarabilmiş. Şu ana kadar spoiler kaygısıyla dizinin detayları hakkında bilgi vermekten özellikle kaçındım. Gerçi sonunu ben de bilmiyorum. Hala yayınlanmaya devam ediyor. Ve bu öyle bir hikaye ki kendisini katman katman açıyor yavaş yavaş. Dolayısıyla bugün düşünüp fikir yürüttüğümüz konular yarın bambaşka bir açıklamayla değişebilir. Yani bizi bol bol düşündüren, bol bol teoriler üretmemizi sağlayan bir yapımla karşı karşıyayız. Analize açık pek çok kapısı var. Hangisinden gireceğiniz size kalmış. Her hafta Perşembe günleri saat 21'de Time Code başlığı altında D-Live TV bölü Barış Özcan adresinde buna benzeyen dizileri ve filmleri sahne sahne analiz etmeye, incelemeye çalışıyorum. Ve 15-20 gün kadar önce de Severance'ın ilk bölümünü bu şekilde uzun uzadıya böyle 3-4 saatlik bir canlı yayınla analiz ettim. Spoiler kaygısı taşıyanlar ilk bölümü izledikten sonra o videoya da bakabilirler. Linkini açıklamalar bölümüne bırakıyorum ve bu videoyu o canlı yayının 3. saatinin 14. dakikasında yaptığım bir yorumla kapatıyorum. Ve resmen bir ceninle karşı karşıyayız baktığınızda. Ana rahmi gibi bir masa var ama o ana rahmi bir şirketin toplantı odası. Bakın hatta şimdi düşünüyorum da mesela şu da resmen o şirketin göbek kordonu gibi değil mi? Bir cenin ana rahmindeyken nasıl annesiyle haberleşiyor? Göbek kordonu vasıtasıyla. Al işte burada da hafızası resetlenmiş her şeyiyle. Burada hafıza demek bile yeterli değil bence. Consciousness'tan söz ediyoruz. Consciousness bilinç demek. Ya da ruh demek belki de. Hani farklı bakış açılarıyla düşündüğümüzde. İnsan eğer dualizmdir bu da. Düşünüyorum öyleyse varım. Var ya hani ünlü meşhur söz. Cogito ergo sum. Değil mi? Latincesi de bu. Cogito ergo sum. Düşünüyorum öyleyse varım. Bu nedir? Düşünüyorum öyleyse varımsa burada resmen düşünceyle bedeni birbirinden ayrıştıran bir yapıdan söz ediyoruz. Ve bu yapı teknolojiyle insanı öyle bir hale getiriyor ki yine ana rahmine döndürüyor. Ama bu kez ana bir şirket. Rahim onun toplantı odası. O masanın üzerinde yatan da bir cenin adeta. Ve göbek kordonuyla şirkete bağlı. Buraya o yüzden biraz önceki şeyler anlam kazanıyor. O 8 saatte çocuğu kutsardı. Azizler yani yöneticiler kısmı birleşiyor resmen. She used to say it takes the saints 8 hours to bless a sleeping child. Böylesine bir açılış ve öyle bir kapanış birbirini tamamlıyor. Başka bölüm izlemenize bile gerek kalmadan tamamlıyor. Yani ya bak devamı haftaya falan değil. Kendi içinde bir bütünlüğü var hikayenin. Kendi içinde bir döngüselliği var. Yani loop sunuyor bize. Ama yarım bir loop. Half loop. Adresi de verdi zaten. Diyerek bu şekilde bitiriyorum konuyu. Acaba 12 sandalyenin de bir anlamı var mı? Bak bu da ilginç mesela değil mi? Buradan da 12 havariler falan filan 12 ay nereye uzatırsanız çekiştirirseniz gider bilmiyorum. Ben saymamıştım daha önce. 12 tane mi var? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 evet doğru. Evet her karesi ilham veriyor resmen demiş bir arkadaşımız. Gerçekten de öyle işte bir başka kriteri de bu zaten. Yani özenle işlenmiş. Oyunculuğuyla, çekim teknikleriyle ve bunu da hani cool'luk uğruna yapmıyor. Yani yeni yönetmenlerde bunu çok görürsünüz. Açıyı böyle acayip egzantrik yerlere koyar ama sırf koymuş olmak için. Burada öyle değil. Bu hikayeye hizmet ediyor her şey. Yani asansördeki o Hitchcock'un ya da Spielberg'ün yaptığı lens numarası o değişimi göstermek için çok iyi bir numara. Yani tam orada kullanılması gereken bir numarayı orada kullanmışlar. Onun dışında başka bir yerde de yapmamışlar zaten. Hepsinin bir amacı var. Hepsi yerli yerinde kullanılıyor. Ve en önemlisi yine başka bir kriter olarak hikayeler aslında arkadaşlar 30-40 bin yıldan beri o mağara duvarlarındaki resimlerden beri çok fazla değişmedi. Mesela kimsin sen? Zaten onunla başlıyoruz burada da. Bir anlamda çok antik bir hikaye. Çok eski, çok temel. Ama eskiliği onu kadimleştiriyor. Kıymetini arttırıyor. Eski değeri artan bir şeydir aynı zamanda. Fakat bu eskiliği
yavanlıkla sunmuyor. Yepyeni bir dille, yepyeni bir anlayışla. Hatta en yeni ve modern bilim kurgu şeyleriyle, araçlarıyla bunu sunuyor. Bir sonraki bölümde onu da gösterecekler, operasyonun nasıl yapıldığını. Resmen çip takıyorlar beynine. Bu çipler, Neuralink'ler falan tam da bu yılların konusu. 2020 sonrasının konusu hatta. O kadar da güncel bir yanıyla. İşte bu kadar güncelliği yakalayıp bir taraftan da antik Yunan'daki tapınağın kapısındaki şeyi birleştirebilmek. Oracle'lar vardı ya o tapınaklarda. Matrix'te de var aynı şeyler. Bu ikisini birleştirmek işte bir Matrix'e nasip oldu film dünyasında. Bir de Severance'a, yani o kadar ikiye indirmiyorum. Şimdi yeşili görünce Matrix aklıma geldi ama gerçekten bir şeyler var bu dizide. Umuyorum aynı derinlikte şey yapar. Bu muymuş dedirtmez bize. Ben son bir yorum daha yapacağım. Spoiler olmayacak, merak etmeyin, ama kapanışta göstereceğim şeyi de zaten göreceksiniz. O yüzden spoiler olmayacak. Intro'da göreceksiniz. Ben onu outro yaptım ama labirent var ya, hani fare gibi olan labirent. Bence aynı zamanda büyük bir insan beynine de benziyor. Çünkü insan beyni de labirent gibidir. Buna çok benzetilir. Hani kıvrımları. İnsan beyni de aslında baktığınızda farklı departmanları olan bir kurumsal organizasyon gibidir adeta, neredeyse. Yani o bodrum katına girince belki de büyük ve yapay bir insan beyninin koridorlarında mı dolaşmaya başlıyorlar acaba? Ya da bilgisayarlarda gördüğümüz, çok ucundan böyle gördüğümüz, hani aynı anda iki hikaye anlatılıyor demiştim ya. O sahnede, ilk ofis sahnesinde gördüğümüz sayılar vardı. Böyle bir sürü sayılar. Lost'ta da sayılar vardı, Lost dizisinde de. Anlamını tam anlayamadık bu bölümde. Birkaç bölüm içerisinde yine anlayamayacağız ama en azından sayılara görmeye ve dikkat etmeye devam edeceğiz. Sayılar vardı bilgisayar ekranında. Mesela o sayılar ne? Koridorlarda dolaşmak acaba insan beyninde iletilen elektrik sinyallerine benzeyen bir şey mi? Gibi pek çok soru işaretini oluşturuyor. Ve mesela ben bunları bu yayın bittikten sonra da düşünmeye devam edeceğim. Umarım sizlere de daha fazla soru sormak, daha kaliteli soru sormak, bu soruları sorduğunuz için sizi harekete geçirmek, motive etmek ve cevaplarını arayışa sürüklemek için bir vesile olur diyorum. Hoşça kalın diyorum. Haftaya yeni bir Time Code yayınında görüşmek dileğiyle.